Ruhun yoluna hoş geldiniz. Bu kanalda gerçek insanlardan dinlenmiş ve ilham verici detaylarla dolu deneyimleri paylaşıyoruz. Eğer sonsuz yaşam ve hayatın anlamı üzerine düşünmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ruhun derinliklerine yapılan bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol hepimizin yolu. 2006 yılının sıradan bir günü. Cambridge'deki tren istasyonu her zamanki gibi kalabalık. David, arkadaşını uğurlarken ceketinin alt köşesi trenin kapısına sıkışır. Tren hareket etmeye başlar. O anda bir panik dalgası, dengesi kaybolur ve platformdan aşağı düşer. Platform ile tren arasına sıkışır ve trenin altına sürüklenir. Tekerleklerin altında kalırken bedeni şiddetle savrulur. Yoğun bir fiziksel acı hisseder. Sanki her şey parçalanıyormuş gibi. Ancak tam o sırada bir mucize gerçekleşir. Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri sayesinde kurtarılır ve hastaneye götürülür. Yaşam ve ölüm arasındaki o ince çizgideyken bedeninin sınırlarını aşan bir deneyim başlar. Ameliyat masasında bilinci gidip gelirken birden bedeninden ayrıldığını fark eder. Sanki havada süzülür gibi. Kendini sıcak, karanlık ve inanılmaz derecede huzurlu bir yerde bulur. Fiziksel acı ve korkular tamamen yok olur. Yerini derin bir rahatlama ve özgürlük duygusu alır. Bir anda etrafında titreşen ışık topları belirir. Bu toplar kırmızı, kehribar, altın ve yeşil renklerindedir. O anda anlar, artık fiziksel dünyada değildir. Öldüğünü kabul eder ama bu kabul alışılmadık bir şekilde sakindir. Hiç direnç göstermez. Bir süre sonra kendini antik bir taş platform üzerinde bulur. Platformun yüzeyi mavi, ipeksi bir örtüyle kaplıdır. Kendisini sanki evrenin tam kalbinde dinleniyor gibi hisseder. Bedeni tamamen sağlamdır. Ne bir yara izi var ne de bir ağrı. Daha önce hiç hissetmediği bir huzur ve güven içinde bulur kendisini. Bu yalnızca fiziksel bir iyileşme değil, ruhunun derinliklerine kadar işleyen bir bütünleşmedir. Birden zarif ve ışıldayan iki kadın figürü belirir. Sessiz ama derin bir anlayışla doludurlar. Hiç konuşmadan ellerini David'in bedeni üzerinde gezdirirler. Ellerinden yayılan enerji yalnızca fiziksel yaraları değil, ruhsal yaraları da iyileştirir. Bu varlıklar David'in geçmişte yaşadığı tüm acıları, korkuları ve yükleri bir bir soyar. Ve geriye sadece saf bir öz, David'in en derin ve gerçek hali kalır. O an David ruhunun nefes aldığını, genişlediğini hisseder. Evrensel enerjiyle bütünleşir, bir parçası haline gelir. David onların kendisinin ruhsal rehberleri olduğunu anlar, yaşamında onlarla temas halinde olamasa da rehberlerin aslında hep onunla birlikte olduğunu fark eder. Platformun kenarına yaklaşır ve aşağıya baktığında nefes kesici bir manzara görür. Bir yıldız şelalesi. Bu şelale Niagara Şelalesi'nin gücünü anımsatır ama akan su yerine milyarlarca yıldız vardır. Yıldızlar galaksiler arasında hareket etmektedir. Her bir hareket evrenin nefes alışı gibidir. David o ana kadar olan yaşamında sık sık geçmişteki acıları ve pişmanlıkları düşünen ve kötü giden hayatı nedeniyle gelecek kaygısı duyan biridir. Ancak orada tüm bu kaygılar anlamını yitirir. Zaman kavramının aslında olmadığını idrak eder. Geçmiş ve gelecek önemsizdir. Sadece şu an vardır. Şu anın saf gücü ve huzuru. Bir süre sonra ortamdaki enerjinin değiştiğini, güçlendiğini ve onu zorladığını hisseder ve bir ışık tüneli belirir. Tünel bembeyaz bir ışıkla doludur ve etrafında dramatik alevler dans etmektedir. Normal şartlarda çok korkacağı bu görüntüye karşı büyük bir sevgi, heyecan ve hayranlık duyar. Ruhsal rehberleri onun tüm yaratımın kaynağı olduğunu söyler. Tanrı'nın enerjisi.
O sırada ailesini düşünür, normalde onlara karşı kızgınlık ve kendi başarısızlıklarından dolayı utanç hissederken şu anda hepsi için sadece sevgi hissetmektedir. Burada kalmayı ister, ailesinin üzüleceğini düşünmez. Onun yerine bir gün onların da bu muhteşem deneyimi yaşayacaklarını düşünerek mutlu olur. Tam tünele yaklaşırken aniden bedenine geri döner. Yoğun bir fiziksel acıyla uyanır. Ama bir yandan da ruhsal deneyimin verdiği huzur hala onunladır. Bu deneyim David'in hayatını tamamen değiştirir. Artık dünyaya daha farklı bir gözle bakar. Yaşamak, var olmak için andan başka bir zaman olmadığını unutmaz. Yaşadığı deneyimi betimleyen resimler yapmaya karşı büyük bir istek duyar ve resim yapmaya başlar. Ve aynı şekilde hiç nota ve müzik bilgisi olmamasına rağmen orkestralar için klasik müzik bestelemeye başlar. Müziğinde yine deneyiminin duygusunu yansıtmaya çalışır. Bu yaratıcı süreçte ruhsal rehberlerinin onu yönlendirdiğini hisseder. Bu deneyim bizlere gösteriyor ki evrenin temel enerjisi sevgi ve kabul üzerine kuruludur. Zaman sadece bir yanılsamadır. Gerçek olan yalnızca şu andır. Hepimiz birbirimize bağlıyız ve hiçbirimiz yalnız değiliz. Şimdi siz de kendi yolculuğunuzu düşünmeye hazır mısınız?